Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahi uzmanı doçent doktor Umut Demetoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam çene cerrahisi açısından düşündüğümüzde diş hekimliği kliniklerinde en sık hangi vakalar gelmektedir size? Tedavileri nasıl olur? Yani rutin olarak tabii gömülü 20 yaş diş çekimleri, sorunlu 20 yaş diş çekimleri olsun, işte implant tedavisi için olsun başvuran hastalarımız çok oluyor. Genelde de halkımızın kafasında bu tedaviler var ama onun dışında daha çok son yıllarda temporomandibüler eklem yani çene eklemi rahatsızlıkları olan hastalarımız çok başvuruyor. Ve yine alt üst çene ilişkileri de anormallik olan ya da çene ilişkisi normalin dışında olan hastalarımız, işte alt çene ileride oluyor, üst çene geride olabiliyor. Bu tip rahatsız olan hastalarımız da bizim kliniklerimize başvuruyorlar. Hocam temporomandibüler eklemi birazcık daha anlayabilmemiz için böyle bize bir tarif etme şansınız var mı? Açabilmeniz var mı? Genellikle çene eklemi olarak geçiyor. Kulağımızın hemen önünde. Şu bölgede. Evet, aynen. Daha çok hastalarımız ağrıyla birlikte geliyor. Kulak ağrısıyla çok karışıyor. KBB uzmanlarına gidiyor daha çok hastalarımız ilk önce. Daha sonra KBB uzmanlarından sonra KBB uzmanı da bize yolluyor kulakta bir patoloji görmediklerinden dolayı. Son yıllarda işte günümüzün koşullarından stres çok arttı ya da çeşitli travmalar sebebiyle çeşitli yine alışkanlıklar işte tırnak yemedir, kalem ısırmadır gibi bu tip durumlardan dolayı ekleme, gece diş sıkması gibi stresten dolayı bu tip böyle kronik travmalardan dolayı, gelen aşırı yükten dolayı çene eklemimizde ağrı, dejenerasyonlar ve çeşitli patolojiler görebiliyoruz. Peki bunları biz tedavi olarak uyguluyoruz. Hangi durumlarda ameliyat tercih ediyorsunuz? Önce medikal tedavilere geçiyoruz. Antiinflamatuarlar olsun, çene egzersizleri olsun, işte eklem içi yıkamalar olsun. Bu tip tedaviler ama bu tip tedavilerin de her zaman fayda görmediği durumlar olabiliyor. İnatçı ağrı durumlarında o bölgedeki işte hastalıklı dokuları, bozulmuş diskleri çene ekleminden alıp yerine yağ dokusu koyabiliyoruz ya da hiçbir şey koymayıp o şekilde de bırakabiliyoruz. Bir süre sonra kendisi vücut o bölgede kendi dokusunu oluşturuyor. Fibröz bir doku oluşturabiliyor. Kişinin kendinden alınan yağla mı yoksa dışarıdan? Kişinin kendinden alınan yağla daha çok karın bölgesinden alıyoruz yağ. Onun dışında çeşitli travmalara bağlı işte eklem ankilozları olabiliyor. Eklem bölgesi tamamen kemikleşebiliyor. Bu durumda da hastalarımız ağızlarını açamıyor. İşte bu da hem sosyal yaşamda hem yemek yerken sıkıntı veriyor hastalarımıza. Bu gibi durumlarda da yine eklem ameliyatlarına başvuruyoruz. Peki çene şekil bozukluklarında ne tür tedaviler yapıyorsunuz? Çene şekil bozukluklarında genelde işte mandibüla dediğimiz alt çene, maksa dediğimizde üst çenelerin bazen aşırı gelişiminden dolayı fazla ileriye gitmesi ya da gelişim yetersizliğinden dolayı geride kalması sonucu çeneler arası ilişkiler bozulabiliyor. Bunda da hastalarımız işte çiğneme olsun, konuşma olsun, dış görünüm olsun rahatsızlık duyabiliyorlar. Yine alt çene ve üst çenenin geriliğinden dolayı bu uyku apnesi dediğimiz olay gerçekleşebiliyor. Bu gibi durumlarda önce ortodontik tedaviyle dişleri bir düzeltip 1-1,5 senelik bir tedaviden sonra çeneleri biz ameliyatta tekrar normal ilişkilerine getirebiliyoruz. Yani alt çene ilerideyse geriye, gerideyse ileriye, yine üst çene içi de aynı şekilde operasyonlarımızı yapabiliyoruz. Ki bu operasyonda izleyicilerimiz için hani soruyorum, böyle bir sıkıntısı olan insanlar için size geldiğinde süreç nasıl ilerliyor? Ne kadar bir süreç gerekiyor? Ağrılı mıdır? Bu özellikle çene ameliyatından sonra beslenme nasıl olur? Sosyal hayata ne zaman dönebilir? Tabii kolay bir ameliyat değil aslında. Biraz ağır bir ameliyat. Çift çene ya da tek çene ameliyatları. Önce dediğim gibi genellikle vakalarımızın %90'ında önce bir ortodontik tedavi, işte tel tedavisi denilen hastalarımız arasında. Ortodontik tedavi bir 8 ay ile 1 yıl arası, hatta 1,5 yıla kadar sürebiliyor. Önce o tedaviyi alıyorlar. Hastalarımız diş olarak hazır olduğunda ameliyatı yapıyoruz. Ameliyattan sonra hastanın sosyal hayata başlaması, iş hayatına başlaması bir 3-4 haftayı alıyor. İlk 2 hafta biraz daha sıvı besleniyorlar. Tabii biraz ağrı, şişlikler olabiliyor. Konuşmada sıkıntı olabiliyor mu? Konuşmada da ameliyattan sonra bir müddet hastalarımıza birkaç lastik takıyoruz ki kasları da manipüle edebilelim. Tabii bu zaman konuşmada da yemek yemede de biraz bir 2 haftalık özellikle bir sıkıntı çekiyor hastalarımız. Hocam çene uyumsuzluğu olan her hastaya ortognatik ameliyat düşünür müyüz? Her hastaya, yani çok ağır olan hastalarımız var, ağır vakalarımız var. Daha hafif sadece ortodontik tedaviyle, yani iskeletsel bozukluğumuz var, ilişkide anormallik var ama
Sadece hafif bir anormallik. Sadece ortodontik tedaviyle eğer oklüzyonu yani alt ve üst dişlerin birbiri arasındaki ilişkiyi düzeltebiliyorsak hastanın da beklentisine göre illaki şart değil. Ama ağır vakalarda tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Umut Hocam son nokta ameliyat diyorsunuz. Yani öncesinde medikal tedavilerle Evet. bir şekilde düzeltip ondan sonra bunlara çözüm olmazsa cerrahi olarak düşünebiliyoruz. Aynen. diyoruz. Önce en basit şekilde halledilmeye çalışılıyor ama tabii ağır vakalarda artık basit çözümler olmayınca tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Peki bu ortodontik cerrahi sonrası hastaları neler bekliyor, nelere dikkat etmeli ameliyat sonrası? Ameliyat sonrası hastalarımız yani tabii beslenmede zorluk çekeceği için biraz sıvı ürünlerle besleneceği için bir 7-8 kilo kayıpları oluyor. Tabii sosyal hayattan ve iş hayatından dediğim gibi bir 3-4 haftalık bir kopuş bekleniyor ameliyatlardan sonra. Alt ve üst çenelerimiz sinirden yoğun bölgeler, yüz çevremiz yine birkaç ay sürebilecek. Özellikle alt dudakta, yine üst dudakta da olabiliyor. Uyuşukluklar, hissizlikler olabiliyor ama ilk bir hafta 10 günde biraz ağrılar, ağrı kesicilerle giderebilecek boyutta ağrı ve şişliklere hazır olmalılar. Ne tür bir tavsiyeleriniz olur bu süreçteki hastalarınız için? İşin doğrusu... Zor bir süreç anladığım kadarıyla birazcık. Evet, zor bir süreç. İşin doğrusu hastalarımıza beklentileri oranında sonrasında geçiyor. Yani bu süreci bekleyen hastalarımız çok daha rahat geçiriyor ama yeteri kadar konsantre mi olmayan hastalarımız diyeyim ya da Hazırlıklı değiller. motive, hazırlıklı olmayan hastalarımız tabii ameliyattan sonra böyle ki o ilk 15 günlük zor kısmı çok daha zor atlatıyorlar ama bu süreci bekleyen hastalarımıza bakıyoruz. Çok daha rahat atlatıyorlar. Yani birazcık psikolojilerini ayarlamaya da bağlı. Evet, öncesinden aslında demek ki bilgilendirmek değil mi hastaların? Evet. Neler beklediğini bilmesi gerekiyor. Bu ameliyat olacak hastalarımız. Daha rahat geçirecek o zaman. Evet. İyi bilgi edinirse iyi olur. Evet. Hocam şimdi izleyicilerimiz de merak ediyor, ben de merak ediyorum. Biraz önce bahsettiniz medikal tedavi kısmında çene egzersizleri var. Şimdi ben 2 tane soru soracağım. Birincisi şu, gerçekten böyle bir rahatsızlığı olanlara nasıl bir çene egzersizi öneriyoruz? Bu bir. İkincisi, biz bundan korunmak için herhangi bir çene egzersizi var mı? Bize gösterebilir misiniz? Aslında bunun çene eklemi rahatsızlıklarında çene egzersizlerine ağız açıklığı azalmış olan hastalarda veriyoruz. Yavaş yavaş. Onlar da daha çok bu KBB uzmanlarının hani dilimize bastırdıklarında tahta abeslang denilen şeylerle yavaş yavaş arttırmaları şeklinde çok agresif olmayan tedavilerle veriyoruz egzersizleri ama ağız açıklığımızda çok büyük bir kısıtlılık yok ama ağrılarımız var. Burada da aslında aşırı yükten kaynaklandığı için çeneyi çok yormamalarını tavsiye ediyoruz hastalarımızın. İşte bazı hastalarımız sakız çiğniyor, daha fazla yük bindiriyor. İşte ekmek arasıdır, dürümdür, kuru yemiştir vesaire böyle zorlayıcı şeylerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Ama işte çene ekleminde de ağız açıklığı azaldığında dediğim gibi daha çok bu abeslang tarzı çene egzersizleri işte 2 güne 3 güne bir o abeslangların sayısını bir arttırarak gözetim altında böyle haftalık, 10 günlük, 15 günlük randevularla yavaş yavaş arttırmaya çalışıyoruz tabii diğer medikal tedavilerle birlikte. Evet. Peki hocam bu çene cerrahisinden hani bahsetmişken genetik olabiliyor dediniz doğuştan hani ergenlik döneminde belki o şekilde şekilleniyor çene. Bu ameliyat için belli bir yaş sınırı var mıdır? Yani tabii büyüme gelişimi bitirmiş olacak hastalarımız. Büyüme gelişimi devam eden hastalarda. Çünkü daha sonra tekrarlama riskinden dolayı aslında güzel bir yere değindiniz. Bu çene ilişkileri bozukluğu hani 11-12 yaşlarda aslında bir ortodonti uzmanı, ben değilim ortodonti uzmanı ama ortodonti uzmanına giderse yani aileler şüphelenirse böyle bir durumda erken müdahalelerle çenelere aslında ilerideki bir ameliyatı önlemiş olabiliyor ya da ameliyatın derecesini azaltmış olabiliyorlar ağırlığını. Yani genç yaşlarda büyüme gelişim çağında şüpheleniyorsa mutlaka bir ortodonti uzmanına da gitmelerini tavsiye ediyorum. O yaştaki çocukların belki psikolojik olarak da görünüş itibariyle hani can sıkıcı bir durum olabilir. O zaman hiç ötelemeden değil mi? Bir önlem almak gerekiyor o zaman. Aynen. Yani bizim diş hekimi de olsun, çene cerrahisi de olsun sorunlar ne kadar ötelenirse işin doğrusu çözümü de o kadar büyüyor. Ne kadar erken olursa o kadar basit çözümlere gidiyoruz orada da. Evet. Hocam peki bu cerrahi operasyonları özellikle klinik şartları yeterli mi yoksa bir ameliyathane şartlarında mı yapmak gerekiyor? Tabii bu ameliyatlar gerek çene eklemi olsun, gerek işte ortognatik cerrahi dediğimiz ameliyatlar olsun. Genel anestezi altında yaptığımız ameliyatlar. Burada da meslektaşlarımızla birlikte anestezi uzmanımız mutlaka olmalı. Ya genel anestezisi olan hastanelerde ya da tam teşekküllü A tipi ağız diş sağlığı merkezlerinde yapıyoruz bu ameliyatlarımızı, operasyonlarımızı. Tabii yani özel koşullar gerekiyor
bu ameliyatların da yapılabilmesi Ameliyathane için. şartlarında olması şart. Tabii. o zaman. Yani bizim düşündüklerinde yapılacak şeyler değil tabii bunlar. İleri yaşla ilgili beraber bazı hastalık gruplarında ekart edebiliyoruz diyor musunuz? Yani şöyle toparlayayım. Bazı hastalıklarda kontraindike diyebilir miyiz? İşin doğrusu hem gerek eklem ameliyatları olsun, gerek ortognatik cerrahi olsun öyle bir yaş sınırımız yok. Ancak sistemik olarak işte mesela kontrolsüz diyabette olabilir. İşte ileri yaşlarda özellikle bayanlarda osteoporoz rahatsızlıkları ve buna bağlı işte bifosfonat grubu çeşitli ilaçlar kullanıyorlarsa bunlar bize biraz zorluk çıkartabiliyor. Ama işin doğrusu hani öyle 20 yaşından sonra 30 yaşından sonra yapılmaz gibi bir durumumuz yok yaşla ilgili. Peki hocam tanı yöntemlerinde radyolojik yöntemleri ne kadar kullanıyoruz? Şimdi dediğim gibi çene ilişkileri anormal olan hastalarımızda, yani normal olmayan hastalarımızda hem genel tomografilerden faydalanılıyor, oradaki ölçümlerden. Yine ilk eski yöntem sefalometrik böyle profilden çekilen diyeyim size öyle anlaşılır. Daha basit 2 boyutlu filmlerden faydalanıyoruz. Orada genellikle ortodontistler işte ölçümlerini yapıyorlar. Bize ameliyattan önce bir planlama çıkartıyorlar. İşte alt çene işte 3 mm geri, üst çene 5 mm gömülecek ya da sarkıtılacak. Şu anda örnek veriyorum. O ölçümleri filmler üstünde yapılıyor. Ölçümler de bizim için kıymetli o zaman. Kıymetli. Yani şu son yıllarda zaten hep tomografi üzerinden dijital ölçümlerle yapılıyor bu işler. Hocam verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok Çok sağ olun. çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı doçent doktor Umut Demetoğlu'ydu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.